Merhaba dostlarım, beni tanımayanlar için ben Uğur Ceylan, Ankara'da serbest avukatlık yapıyorum. Sevdiğim için size finansal özgürlük içerikli videolar hazırlıyorum. Bugünkü video konumuz konut fiyatlarında dip göründü mü? Artık konut fiyatları buradan yavaş yavaş mı artacak yoksa hızlı bir şekilde mi artacak? Bu konuları ele alacağız. Tabii ki bu konuları ele alırken de verilere dayalı bir şekilde ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Türkiye genelinde Eylül ayında 140.919 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 artarak 140.919 oldu. Konut satışlarının en fazla olduğu iller sırasıyla 21.314 ile İstanbul, 13.205 ile Ankara ve 7.612 ile İzmir olurken en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti. Önceki videolarımızda 2024'ün 6. ayında özellikle konut fiyatlarının en dip seviyelerde olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Ve bu seviyeleri kullanıp konutlarını alanlar güzel noktalarda konutlarını aldıklarını ben söyleyebilirim. Tabii ki her konut için söylemiyorum, uygun fiyatlı olan konutlar için söylüyorum. Neden güzel fiyatlarda almış olabileceğini düşünüyorum? Çünkü burada konut almak isteyen insanlar muhtemelen eğer hisse senetleri varsa hisse senetlerini sattılar ve birikimlerini sattılar. Bu dönemde hisse senetleri henüz bu kadar düşmemişti. Yani daha iyi seviyelerden satabildikleri ve ihtiyacı oldukları konutu da alabildiklerini söyleyebilirim. Tabii ki ilerleyen aylarda faizlerin artık düşeceği beklentisiyle konut fiyatlarının artacağı beklentisiyle alım yönünde. Özellikle Temmuz ile başlayan ve Ağustos, Eylül ve Ekim ayını da içine alacak bir şekilde insanların konuta yöneldiğini görüyoruz. Piyasada az miktarda konut olmasına rağmen ciddi bir talep olduğunu da görüyoruz. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ve kira amortismanlarının 8-9 aylara kadar gerilediği bir dönemde doğru konut tercih yapanların güzel kazanç sağlayabileceği dönemlerdeyiz. Ama tabii ki tercihlerini de güzel yapanlar için söylüyorum. Pahalı konut almayanlar ve fiyat kazanç oranı yüksek konutlar için söylüyorum. Eğer ki hisse senetleriniz varsa onu satıp da konuta geçmek şu an için ne kadar mantıklı orasını da bilemem. Çünkü hisse senetleri de düşük noktalarda, tabii ki uzun vadeciler için söylüyorum. Diğer bir grafiğe bakarak videomuza devam edelim. İpotekli konut satışları 15.825 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %87,4 oranında artarak 15.825 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %11,2 oldu. Ocak ve Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 oranında azalarak 92.310 oldu. Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,8 artarak 125.094 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı ise %88,8 olarak gerçekleşti. Bu verilere bakacak olursak geçen senenin Eylül ayına göre her ne kadar ipotekli konut satışları artmış olsa da yıla baktığımızda hala düşük miktarlarda. Bunun asıl sebebi insanların konut faizlerinin yüksek olması sebebiyle kredi çekememesi ve bankaların insanların yeterli miktarda ihtiyaçları olduğu kadar finansmanı sağlayamaması ya da sağlamaması. Bu ipotekli satışlarında ben çoğunun banka kredisinden değil de evim katılım finans şirketleri var. Evim, şu evim, bu evim, yeşil evim gibi şirketler var biliyorsunuz. Bu şirketlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bu şirketlerin satışları ipotekli konut olarak geçiyor. Şu an hala Merkez Bankası'nda sıkılaşma politikası güdülüyor. Eğer ki bir gevşeme gelecek olursa, yani beklenenden kısa bir süre içerisinde bu gevşeme olacak olursa ve kredi muslukları yavaş yavaş açılmaya başlarsa bu sefer kredili konut satışları artmaya başlayacak. Bu da konut fiyatlarında yükselmeye sebep olacak. Kredi musluklarının kapalı olmasına rağmen peşin parayla satılan konut satış oranlarında halen artışlar söz konusu. Bu artışların sebeplerinden birisi de kur korumalı mevduattan çıkan paralar. Bu paralar güvenli limana konulmak isteniyor. Bu güvenli limanda ne olabilir? Arsa, toprak yatırımı ve gayrimenkul yatırımı. İnsanlar yavaş yavaş faiz politikasının sonlarına doğru gelindiğini düşünüyor.
Bu sebeple faizdeki paralarıyla mülk almaya başladılar deli gibi. Diğer bir grafiğe bakalım. İlk el konut satış sayısı 44.858 olarak gerçekleşti. Ocak ve Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında artarak 300.879 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında da 96.061 konut el değiştirdi. İkinci el konut satışları yine Ocak ve Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.4 artarak 646.357 gerçekleşti. Bakın bu grafikler az önce söylediklerim destekler nitelikte. İkisi de hem ilk el hem de ikinci el konut satış miktarlarının arttığını gösteriyor. Ama tabii ki ilk el konut fiyatları daha fazla artmış gibi gözüküyor. Geçen seneye nazaran istatistiksel olarak tabii ki adet başına vurduğumuzda ikinci el konut satışları daha fazla artmış. Çünkü insanlar ilk el konutları alamıyorlar. Konut almak artık kolay değil. 5-10 milyon liralara kadar yükselen rakamlar var. Bu rakamlar herkesin alım gücünün çok üstünde. Belli bir kesim sadece buralardan konut alabiliyor. Ve şöyle bir durum da var. İlk el konutlarda vadelendirme yapılabiliyor. Kredi çektiğinizde de belli kredi anlaşmaları yapılabiliyor daha düşük faizle. İlk el konut satan şirketler de bunu fırsata çevirip pahalı satıyorlar ve bu şekilde hem bankalar kazanmış oluyor hem de ilk el konut satan büyük şirketler kazanmış oluyor. Farklı finansal sistemler de kurabiliyorlar. Örnek veriyorum, yarısını peşin, geri kalanını 2 sene içerisinde faizsiz bir şekilde ödeyin. Bu şekilde güzel fırsatlar da çıkarsa değerlendirebilirsiniz. Çünkü her birinci el konut satanlar pahalı satıyordur diyemem. Çünkü uygun satan projelerde muhakkak vardır ve uygun vadelendirmeyle eğer ki şirkete de güveniyorsanız yatırım yapabilirsiniz. Ama tabii ki bitmemiş konut alırken 2 defa düşünün, hatta 3 defa düşünün. Eğer o konut bitmezse çok kötü finansal sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz, davalık olabiliyorsunuz. Bu konuya özellikle dikkat edin. Alacaksanız da bitmiş konutları almanızı öneriyorum. Konut alımı o kadar zorlaştı ki geçenlerde bir gayrimenkul şirketinin yeni bir ev satma stratejisini gördüm. Bu gayrimenkul şirketi bir eve, örnek veriyorum, 100 tane paydaş buluyor ve evi 100 paya bölüyor. Siz sadece bir payına sahip oluyorsunuz. Yani 10 milyon liralık bir daire 100'e bölüyor. Yani siz 100 bin lira ödeyerek sadece o dairenin %1'ine ortak oluyorsunuz. Teoride çok güzel gibi gözükse de uygulamada yönetmesi oldukça zor bir durum. Hatta diyorlar ki kirayı da ortak paylaşacaksınız. Hatta bu modeli AVM'lerde de gördüm. Birkaç kez karşıma çıktı. Reklamlarda çıktı. Daha detaylı olarak bu sistemlerin faydalı olup olmadığı noktasında bir irdeleme yaparız ama şimdilik buna girmiyorum. Konumuza geri dönelim. Bu örneği alım gücünün düştüğünü anlatmak için verdim. Diğer bir grafiğimize geçelim. Yabancılara yapılan konut satışlarını irdeleyelim. Ocak-Eylül dönemine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre %39.1 azalarak 17.090 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları yavaş yavaş azalmaya başlamış gibi gözüküyor. Bu azalmanın sebebinin tam olarak neden olduğunu söyleyemiyorum. Ama birkaç yerden ve birkaç haber kanalından duyduğum kadarıyla Türk vatandaşlığına geçildiği için konut alımı yapılıyor ama Türklerin konut alımına yazıldığı için yabancıların konut alımlarının düşük çıktığı gibi şeyler duydum. Tabii ki bunlar ne derece doğru, ne derece yanlış buralarını bilmiyorum. Ama grafiğimizde gördüğümüz üzere yabancıların konut alımları gitgide düşüyor. Bunu da faizlerin yüksekliğine bağlayabiliriz. Yabancı da parasını faize koyuyor olabilir. Bundan dolayı konut alımına yönlenmediğini de söylemek isterim. Şimdi şöyle bir durum var. Bu ekranda gördüğünüz grafikte son bir yıllık TÜFE'deki artış, yani enflasyon oranını görüyorsunuz. TÜFE'de en çok artış olan ürün geçen senenin Eylül ayına göre %97.87 ile konut. Konut fiyatlarının fazla arttığı anlamına geliyor. Diğer bir değişim de eğitimde geliyor. Bu veriyi neden size verdiğimi soracak olursanız, konut fiyatları balon diyenler var. Konut fiyatlarının belli noktalarda balon olabileceğini ben de düşünüyorum ama her konuda balon değil arkadaşlar. Örneğin Alanya'da bilmem ne semtinde denize nazır yeni yapılmış 2+1 konutun 15-20 milyon olması bana göre balondur. Ama
Ankara'nın Mamak semtinde ya da İstanbul'un Kurtköy semtinde ya da Esenyurt gibi bölgelerinde uygun fiyata bulduğunuz kira çarpanlarının 9-10 senelere varacak şekilde düşük olduğu, amorti süreçlerinin kısa olduğu konutlarda bir balon yok. Yani tamamen konut fiyatlarının balon olduğu sizin bulduğunuz konutla alakalı bir durum. Buralarda ucuz konutlarda balon yok ama pahalı konutlarda gerçekten balonlar olabiliyor. Ben şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde karşıma bir ilan çıktı ve bu ilan Yalıkavak'ta 4+2 bir daire vardı ve bu dairenin fiyatında 135 milyon lira olduğunu gördüm. Bundan dolayı bazı yerlerde balon olabilir ama bazı yerlerde balon olmayabilir. Tamamen sizin bulduğunuz ilanla alakalı, fırsatla alakalı. Demek ki balon var demek genele yaymak doğru değil. Konutu bir bütün gibi düşünmek bence doğru değil. Semt, muhit, bölgelerde farklı fırsatlar olabiliyor, farklı fiyatlar olabiliyor. Bu şekilde değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Ya da kiracısıyla çok davalık olan ev sahipleri de olabiliyor. Ya da konutlarını hızlı bir şekilde faize yatırabilmek için elinden çıkartmak isteyen insanlar da var. Bundan dolayı fiyatlar kırılabiliyor. Bu dönem konut yatırımı yapabilmek için fırsat dönemlerden birisi. Şunu demiyorum ki gidin standart normal piyasadan evlerden herhangi birisini alın. Fırsat araştırın. Bulabilirseniz alırsınız. Bulamazsanız alamazsınız. Almazsınız. Para sizin cebinizde sonuçta. Patron da siz olacaksınız. Eğer ki alacağınız yerin gerçekten fırsat olduğuna inanıyorsanız ve ilan sitelerine girdiğinizde, kıyasladığınızda sizin alacağınız yer diğerlerine göre daha hesaplıysa, daha özellikliyse ve daha avantajlı ise, iyi bir bölgede ise bunu bir fırsat olarak görüyorsanız bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Faizin yüksek olduğu dönemler konut almanın en iyi ve en avantajlı olduğu dönemlerdir. Buralarda çok fazla finansal okuryazarlığı olmayan insanlar paralarını faize yatırabilmek için konutunu satmaya kalkabiliyor. Tabii ki beni izliyorlarsa ve benim takipçilerimse konutlarını değerinden çok çok daha ucuz fiyatlara satmazlar. Ama herkes beni takip etmiyor. Ya da herkesin fikri farklı olabilir. Benim fikrimden de farklı olabilir. Bazı holding patronları ya da şirket sahipleri şirketlerinin finansmanını sağlayabilmek için konutlarını satıyor olabilirler. Eğer karşınıza böyle fırsatlar çıkarsa, sizin de cebinizde güzel paralar olursa konut alımı yapabilmek için uygun zamanlar, onu da söylemek istiyorum. Zaten sadece konut bir yatırım aracı değil. Bir sürü yatırım aracı var. Yurt içi hisse senetleri var, yurt dışı hisse senetleri var, fonlar var, altın var. Tarla yatırımı da yapabilirsiniz. Bir sürü fırsatlar karşınıza çıkar. Kısaca faiz indirim noktasında da bir yorum yapmak istiyorum. Enflasyon hala beklenilen seviyelerde gözükmüyor. Yani enflasyon düşürülme noktasında henüz ciddi anlamda bir hedefe ulaşılmış değil. Bundan dolayı bir süre daha enflasyonun devam edebileceği gözüküyor. Tabii ki enflasyon devam ederken haliyle faiz indirimi gelirse enflasyon artmasına devam edilmesi anlamına gelecektir. Bundan dolayı da faiz indirimi için bir süre daha bekleyecekler gibi duruyor. Ama eninde sonunda gelecektir. Çünkü biliyorsunuz ülkede gündem çok değişken. Gündem erken seçim olup olmayacağı noktasında da insanların kafasında soru işareti bırakabiliyor. Bundan dolayı özellikle olası bir erken seçim olması durumunda faiz indirimleri tabii ki daha hızlı bir şekilde gelecektir. Ama erken seçimin olmaması durumunda ise öncelikle enflasyonu düşürmeye odaklanıp enflasyon düştükten sonra seçime doğru faiz indirimleri gelmesi beklenir. Olağan şartlar altında. Faiz indirimi ince bir çizgidir. Doğru yerde ve zamanında yapılması gerekir. Gerektiği takdirde ve yapılmadığı takdirde büyük şirketler konkordato ilan edebilir. Yani iflasın ertelenmesi, bu ve bunun gibi bir sürü olumsuz sonuçlar olabilir. Tabii ki böyle durumlarda işsizliğe sebep olur. İşsizliğin olması demek de zaten biliyorsunuz sosyal problemlere sebep olur. Hepsi aslında birbiriyle zincir gibidir ve bağlantılıdır. Bu sebeple faiz indirimlerinin olması gerektiği zamanda gelmesi ülkemiz için bir temennimizdir. Bir de dikkatimi çeken bir konu oldu. Zarar ettirmeyen, daha doğrusu özellikle son senelerde zarar ettirmeyen şirketlerden biri de çimento şirketleri gibi duruyor. Borsada birçok şirket son dönemlerde değer kaybetti ama çimento şirketleri özellikle
son bir seneye yakın diyelim. Zamanında çok artan şirketler tabii ki çok düştü ama bazı şirketler de çok sağlam durdu bu dönemde. Bu durum aslında bazı şeylerin de ipucu mu diye de düşünmeden edemiyorum. Tabii ki bu kendi fikrim arkadaşlar. Kesinlikle bu söylediklerimin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Bu video verimli olduysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz ve daha verimli videolar ile hızlı bir şekilde karşınıza çıkabilirim. Güzel bir analiz videosu olduğunu düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.